Bu hafta size Temmuz ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Çok ürkütücü bir olay, ben çok korkarım böyle şeylerden. Allah aşkına grubu tanıyan, seven birisi bana bu grubun okunucunu alta yazarsa çok mutlu olurum. Onun varlığı yetiyor benim için herhangi bir projeyi seçmemde. Filmin adını okuyorum size, epey bir uzun. Even if this love disappears from the world tonight. Hayır olsun, acaba niye girdi bu listeye? Şaşırdım. Gerçekten çok fazla arka arkaya farklı uyuşturucular, haplar denemişti. 3 yıl 6 ay nedir Allah aşkına ya? Bir insanın hayatını karartıyorsun sen. Özellikle 70 yaşında bir adamın 30 yaşında bir kadının stajyeri olması fikri çok hoşuma gitti. Demek ki ilgi çekici, güzel bir hikayesi var. Yani çok aslında beni çekmedi şurada anlatılan hikaye. Merhaba arkadaşlar, Uzanda Olsun'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu hafta size Temmuz ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Bu sefer bir tık gecikmeli olarak paylaşıyorum ne yazık ki, çünkü geçen hafta video çekme imkanım olmamıştı. O yüzden ben de bu videoyu paylaşamamıştım ama bu gelenekselleşmiş bir şey olduğu için ve siz de yapmadığımda bana mutlaka sorduğunuz için en azından Temmuz ayını da es geçmek istemedim. O zaman haydi hemen Temmuz ayının haber bültenine geçelim. Gami ve Jo Jung-sok ikinci çocuklarını bekliyor. Export News 31 Temmuz'da Gami'nin şu anda ikinci çocuğuna hamile olduğunu ve hamileliğinin 4. ila 5. aylarında olduğuna dair bir haber yayınladı. Konuyla alakalı da ikilinin ajansları bir açıklama yaptılar ve dediler ki Gami'nin şu anda hamile olduğu doğru, fakat hamileliğinin erken evrelerinde olduğu için temkinli ilerliyorlar dedi. Klasik olarak işte onlara dualarınızı, iyi dileklerinizi yollarsanız seviniriz diye de açıklamayı sonlandırdılar. Gami ve Jo Jung-sok 2018 yılında evlendi ve 2020 yıllarında ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. O da bir kız çocuğuydu. Artık bunun cinsiyetini de zaten bilmiyoruz ama Jo Jung-sok benim Kore'de en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Yani klasiktir ya, sırf o var diye izlediğim çok fazla dizi ve film oldu. Gerçekten onun varlığı yetiyor benim için herhangi bir projeyi seçmemde. Böyle babalık muhabbeti olduğunda da hep Hospital Playlist'teki karakteri geliyor aklıma. Orada muazzam bir babaydı ve gerçek hayatta da hep ben Jo Jung-sok'un öyle bir baba olduğuna inandım. Öyle düşündüm hep kafamda. İnşallah yeni çocuklarını da, yeni evlatlarını da sağlıklı bir şekilde kucaklarına alırlar. Geçelim bir diğer habere. Billy üyesi Haruna evine izinsiz giren birinin ardından faaliyetlerine geçici olarak ara verdi. 25 Temmuz'da Billy'nin ajansı konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Ajansın açıklamasını hızlıca okuyacağım size. Geçtiğimiz günlerde bir yabancının Haruna'nın evine giriş kapısını zorla kırdığı, izinsiz girdiği ve güvenliğini tehdit ettiği ciddi bir olay yaşandı. Olaydan hemen sonra durumu polise bildirdik. Haruna'yı yeni bir eve yerleştirdik ve kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçmesini sağladık. Yapılan detaylı değerlendirme sonucunda Haruna'nın psikolojik istikrar ve dinlenme sürecine ihtiyacı olduğu belirlendi. Bu nedenle Billy şimdilik 6 kişilik bir grup olarak faaliyetlerine devam edecek. Haruna'nın dönüş programını da daha sonra sizlerle paylaşacağız. Bu olayın ciddiyetinin farkındayız ve polis soruşturmasıyla işbirliği yaparak faile karşı hiçbir müsamaha göstermeden hem hukuki hem de cezai olmak üzere güçlü yasal işlem başlatacağız. Bu ani haberle endişeye neden olduğumuz için içtenlikle özür dileriz. Haruna'nın uygun tedaviyi alabilmesi, tamamen iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sanatçılarımızın güvenliğini tehdit edenlere karşı da hiçbir müsamaha göstermeden sıkı önlemler alacağız diyerek de açıklamalarını sonlandırmışlar. Adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Zaten böyle şeylerde genellikle kolay kolay açıklama yapmazlar ama ne yazık ki böyle psikopatlar ünlülerin başına ara ara bela olabiliyorlar. İnşallah tekrarı yaşanmaz diyelim. Çünkü gerçekten çok ürkütücü bir olay. Ben çok korkarım böyle şeylerden. Geçiyorum bir diğer habere. Yuay'ın uyuşturucu davasının son kararı olarak ertelenmiş hapis cezası aldı. Bilmeyenler için söyleyelim, oyuncu Yuay'ın uyuşturucu madde bağımlılığı suçlamasıyla yargılanıyordu. Son davayla birlikte de denetimli serbestliğe mahkum edildi. Yüksek Mahkemenin 1. Dairesi 3 Temmuz sabahı narkotik kontrol yasasını ihlal etmek, esrar kullanmak ve tahrik etmek suçlamalarıyla yargılanan Yuay'ın için bir ceza duruşması düzenledi. Mahkeme savcılığın bütün itirazlarını reddetti ve sanığı 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı da 2 yıl erteledi. Şöyle ki geçtiğimiz ayın Eylül ayında konuyla alakalı görülen ilk duruşmada Yuay'ın 1 yıl hapis cezasına ve 2 milyon wonluk para cezasına çarptırılmış. Ve bunun ardından mahkeme salonunda gözaltına alınmış. Bu sonucu hem savcılık tarafı hem de Yuay'ın tarafı itiraz etmiş. Bu yılın Şubat ayında görülen ilk duruşmada da mahkemenin suçluluk veya suçsuzluk kararı ilk duruşmadakiyle aynı kaldı. Yine 1 yıllık hapis cezası ve 2 milyon wonluk para cezası aldı. Sadece zannedersem o hapis cezasını erteleyerek böyle
öyle küçük bir değişiklik yapmışlar. 2 yıllık bir erteleme olmuş hapis cezası ile alakalı. Yu Ain Seul Gözaltı Merkezi'nde 5 ay geçirdikten sonra serbest bırakılmış. Bak bunu bilmiyordum. Yu Ain bayağı bir gözaltı merkezinde 5 aydır yatıyormuş. Bundan haberim yoktu. İnşallah bundan sonra da uyuşturucunun hiçbir türüne yaklaşmaz. Çünkü gerçekten çok fazla arka arkaya farklı uyuşturucular, haplar denemişti. Konuyu çok fazla uzun anlatmayacağım. Zaten kanalda bununla alakalı bir video var. Şu anda üst tarafa bir yere koyacağım bu videoyu. Yu Ain'in ne yaşadığıyla alakalı, uyuşturucu davasıyla alakalı elimden geldiğince detaylı bir video hazırlamıştım. Onu da izlerseniz bu videonun ardından konuyu daha detaylı anlarsınız diye düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer habere. Şarkıcı Taeil hapis cezası aldı. Savcılık 18 Haziran'da Taeil ve diğer sanıklar Bay Lee ve Bay Hong'a karşı ağırlaştırılmış tecavüz şüphesiyle yapılan ilk duruşmada her sanık için 7 yıl talep etmişti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi 26. Ceza Dairesi 10 Temmuz'da Taeil ve diğer 2 sanığı cinsel suçların cezalandırılmasına ilişkin özel durumlar yasasını ihlal etmekten 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanıklara 40 saatlik cinsel şiddet eğitimi vermelerini ve çocuk veya ergenlerin bulunduğu kurumlarda 5 yıllık istihdam kısıtlamaları getirmelerini emretti. Mahkemenin açıklaması şöyle: sanıklar suçu kabul etti ve delillere dayanarak suçlu bulundular. Mağdur sarhoşluk nedeniyle çaresiz durumdaydı ve suç Bay Lee'nin evinde işlendi. Yabancı turist tanımadığı bir yerde saldırıya uğradığı için ciddi bir psikolojik travma yaşıyor. Ancak mahkeme sanıkların ilk kez suç işlemesi ve mağdurun ceza almak istememesi gibi unsurları olumlu buldu diyerek açıklama yapmışlar. Taeil'in avukatı daha önce Taeil'in yetkililere yazılı itirafta bulunması gerekçesiyle bir ceza indirimi talep etmişti. Fakat mahkeme bu talebi reddetti. Bunun da açıklamasını şöyle yaptılar: İtiraf sanığın aranması ve el konulmasından sonra geldiğinden gönüllü teslim olarak değerlendirilemez ve bu nedenle ceza indirimi gerekmez dediler. Hakim sanıklara tutuklamayla ilgili herhangi bir yorumları olup olmadığını sorduğunda Taeil hiçbir açıklama yapmamış. Suçlamalar geçen yılın Haziran ayında Taeil ve suç ortaklarının sarhoş ve bilinci kapalı bir yabancı kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla ortaya çıkan bir olaydan kaynaklanıyor. Taeil ilk başta gözaltına alınmadan bir süre yargılandı fakat cezasının açıklanmasının ardından da tutuklanmış kendisi. Bilmeyenler için söyleyeyim, Taeil eski bir NCT üyesi. Bu olayların ardından da zaten gruptan çıkarılmıştı. Bununla alakalı da çok fazla detaylı bir şey anlatmayacağım çünkü bunun da kanalda videosu var. Onu da şu anda üstte bir yerde görüyorsunuz. Bu videodan sonra isterseniz onu da izlerseniz Taeil'in ne yaşadığını, neler yaşattığını daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz ve bu sayede de Taeil'in cezası netleşmiş oldu. Aslına bakarsanız çok az ve bence hiç yeterli değil. 3 yıl 6 ay nedir Allah aşkına ya? Bir insanın hayatını karartıyorsun sen ve sadece 3 yıl 6 ay mı hapis yatıyorsun? Yani ben dünyanın her yerindeki bu adalet sisteminin kötülüğüne, bozukluğuna anlam vermekte zorlanıyorum. Hep diyorum ya, yani çok uzatmayacağım, kısa keseceğim ama maalesef ki adalet sistemi dediğimiz şey suçluya yardımcı oluyor aslında, mağdura değil. Geçiyorum bir diğer habere. Girls' Day üyesi Bang Min-ah ve On Ji-won evleneceklerini duyurdu. Yaklaşık 10 yıl önce çektikleri bir dizide bu ikili başrol oyuncusuymuş ve o dizide de evlenmişler. Upuzun bir zamanın ardından da gerçekten dünya evine gidecekler. 4 Temmuz'da her iki ünlünün de ajansları Bang Min-ah ve On Ji-won'ın Kasım ayında evlenmeyi planladıklarını doğruladı. Düğün yalnızca ikilinin arkadaşlarının ve ailelerinin katılımıyla özel olarak gerçekleştirilecek ve her ikisi de evlendikten sonra oyunculuk yapmaya devam edecek. Bang Min-ah ve On Ji-won 2016 yapımı Dear Fair Lady Gong Sim dizisinin çekimleri sırasında tanışmıştı ve 2021 yılında da The Days müzikalinde yeniden bir araya geldiler ve yaklaşık 4 yıl önce de çıkmaya başladıkları söyleniyormuş. Nihayet evleneceklerini de doğrulamış oldular. Tebrik ediyoruz kendilerini. Geçelim bir diğer habere. Yine bir düğün haberiyle devam edeceğim. Oyuncular Yoon Sun-woo ve Kim Ga-eun evleniyor. 1 Temmuz'da bir medya kuruluşu bu iki oyuncunun bu Ekim ayında nikah masasına oturacağını bildirdi. Çift 2014 yapımı KBS 2 dizisi A Bidding Love Dandelion'da başrol oynarken tanışmışlar. Dizinin adı çok tuhaf. Asla doğru okuduğuma emin değilim. Habere göre arkadaş olarak başlayan ilişkileri zamanla romantik bir ilişkiye dönüşmüş. Neredeyse 10 yıl boyunca sevgili olarak kalmışlar ve yıllarca birbirlerinin kariyerlerini sessizce destekledikten sonra şimdi evlenmeye hazırlanıyorlar ve bu 10 yıllık birlikteliklerini de güzel bir evlilikle taşlandıracaklar demek oluyor. Tebrik ediyoruz her iki çiftimizi
de geçelim bir diğer habere. 80s yolculuğuna KQ Entertainment'la devam ediyor. Ajans 10 Temmuz'da konuyla alakalı bir açıklama yapmış. 80s üyeleriyle yaptığımız derinlemesine görüşmelerin ardından Hongjong, Songhwa, Yuno, Yosang, San, Mingi, Wuyong ve Jongho olmak üzere 8 üyemizle 7 yıl daha sözleşme yenilemelerini tamamladık. Son 7 yılda kurduğumuz sadakate dayalı ilişkimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz ifadelerini kullanmış. 80s Ekim 2018 yılında ilk olarak çıkış yapmıştı ve o zamandan beri de gerçekten başarılı bir kariyere sahip oldu. Kısa bir süre önce de yeni dünya turneleri In Your Fantasy'yi başlattılar ve 11 Temmuz'da Golden Hour Part 3 In Your Fantasy Edition'ı yayınladılar. Yani bunların bu isimlerini de oku bitiremiyorum bazen gerçekten. Ve bu şekilde de 80s'in eski şirketiyle yoluna 7 yıl daha birlikte devam edeceğini açıklamış oldular. Devam edelim. Big Hit Music yeni erkek grubunun üyelerini ve çıkış tarihini duyurdu. Yaklaşan erkek grubu Big Hit'in 2019'da TXT'nin çıkış yapmasının ardından yaklaşık 6 yıl sonraki ilk erkek grubu olacak. Yeni erkek grubu Martin, James, Juhon, Songyeon ve Kono adlı 5 üyeden oluşuyor ve grup önümüzdeki ay 18 Ağustos'ta çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bu haberden anladığım kadarıyla grup üyeleri sadece kendilerine verilenlerle yetinip işte şarkı söyleyip dans etmeyecekmiş de albümlerinin, şarkılarının hatta danslarının her anlarında, her alanlarında yer alacaklarmış. Çünkü haberde söylediği şey şu: bestecilik, şarkı sözü yazarlığı, performans, videografi ve daha fazlası gibi çeşitli alanlarda kişisel olarak da direkt yer alabileceklermiş. Çok da güzel olur bence. Ben çünkü diğer türlüsü bana çok vasat ve yavan geliyor. Bunda çocukların, üyelerin de bir suçu yok. Şirketler maalesef ki buna sebep oluyor. Ne veriyorlarsa üyelerin onu yapmasını istiyorlar ama özellikle Big Hit'in bunu vurgulamış olması çok hoşuma gitti. İnşallah diğer şirketlerde bu şekilde en azından üyelere, yetenekli üyelere böyle fırsat verebilirler. 18 Ağustos'ta da bu yepyeni erkek grubu piyasaya çıkacakmış. Muhtemelen zaten bunu da dört gözle bekleyen K-pop fanları vardır. Geçiyorum bir diğer habere. Han So-hee ve Choi Min-sik'in The Intern filminin Kore versiyonunda başrol oynayacağı onaylandı. Kore Film Konseyi'nin resmi internet sitesi 1 Ağustos'ta yapmış bu açıklamayı. İki oyuncunun da şu anda ön yapım aşamasında olan ve önümüzdeki ay çekimlerine başlanması planlanan filmde rol alacağını duyurdu. Han So-hee'nin ajansı da bu haberi doğruladı. Bu filmin orijinalinin başrollerinde Robert De Niro ile Anne Hathaway oynamış ve 2015 yapımı bir Hollywood filmiymiş kendisi. 30'lu yaşlarındaki başarılı bir CEO'nun kişisel ve profesyonel açıdan zengin 70 yaşındaki bir stajyeri işe almasıyla oluşan beklenmedik ama iç ısıtan dostluğu anlatacak. Kore versiyonunda da Han So-hee şirketini yalnızca 1,5 yılda kuran başarılı bir çevrim içi moda girişiminin CEO'sunu canlandıracak. Choi Min-sik ise başlangıçta Robert De Niro tarafından canlandırılan sakin duruşu ve yaşam deneyimiyle çevresindekiler üzerinde kalıcı bir etki bırakan deneyimli, kıdemli stajyer rolünü oynayacakmış. Güzelmiş aslında ya. Konusu çok hoşuma gitti. Yani çok klasik bir şekilde ben tabii ilk başta adam CEO, kadın onun stajyeri gibi düşündüm ama tam tersi olması fikri çok tatlı. Severim böyle farklı işleri. Özellikle 70 yaşında bir adamın 30 yaşında bir kadının stajyeri olması fikri çok hoşuma gitti. İç ısıtan bir dostluk hikayesi diyor özellikle. Oyuncular da çok iyiymiş Hollywood versiyonunda. Unutmazsam eğer bu filme bakabilirim diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer habere. Chiyongu ve Shin Shia yeni bir filmde başrol oynayacaklar. Yine bu da bir uyarlama film olacakmış. Bir Japon filminden uyarlanacakmış. Filmin adını okuyorum size. Epey bir uzun. Even if this love disappears from the world tonight. Ey maşallah. İşte tam olarak bu Japon filminin Kore versiyonunda yer alacak bu ikili. Bu aşk bu gece dünyadan kaybolsa bile anlamına gelen bu film yazar Ichijo Misaki'nin aynı adlı romanından uyarlandı. Her uyandığında hafızası sıfırlanan anterograd amnezi hastası bir kız öğrenciyle sıkıcı ve olaysız bir hayat yaşayan sıradan bir erkek öğrenci arasındaki taze ama yürek burkan bir aşk hikayesini anlatıyor. 2022 yılında bu filmin Japon versiyonu Kore'de vizyona girmiş ve yaklaşık 1,21 milyon izlenmeye ulaşarak Kore'de de büyük bir başarı elde etmiş. Bu haber yayınlandığında Kore versiyonunun çekimlerine 5 Temmuz'da başlanması planlanıyor yazmışlardı. Zaten muhtemelen bir aydır falan bunun çekimleriyle uğraşıyorlardır eğer planladıkları gibi olduysa. Bunun da yine konusu bir Hollywood filmine benziyor. Neydi o çok ünlü bir Hollywood filmi vardı ya, her uyandığında kadın hiçbir şey hatırlamıyordu ve sıfırdan kendini ona aşık etmeye çalışan bir adamcağız vardı. Ya Adam Sandler ya Ben Stiller oynuyordu filmin başrolünde ama şu an filmin adını 50 yıl köpücüktü galiba, bak hatırladım. Ona benziyor. Bu da bana onu hatırlattı. Geçiyorum bir diğer habere. Park Shin-ye ve Go Kyung-pyo yeni bir ofis komedi dizisinde rol alacak. Mrs. Undercover Boss 1990'ların sonlarında çalkantılı IMF krizi sırasında geçen bir ofis komedi dizisi
dizisi olacak. Sadece işten anlayan 35 yaşındaki seçkin mali denetim görevlisi Hong Eun-bo'yu konu alacak bu dizi. Hong Eun-bo dedikleri kişi de Park Shin-ye'nin karakteri. Kendisi genç görünümünü kullanarak şüpheli finansal faaliyetleri araştırmak için Menkul Kıymetler şirketinde 20 yaşında lise mezunu bir çalışan kılığına girecek ve bu durum bir dizi komik olaya yol açacakmış. Park Shin-ye tam olarak bu dizide bu bahsettiğimiz 20 yaşındaki bir çalışan gibi o şirkete giren kadını canlandıracak. Go Kyung-pyo da aynı şirkete yeni atanan CEO Shin Jung-wo'yu canlandıracak. İş konusunda doğuştan yetenekli olan bu adam yalnızca rakamların gerçekleri söylediğine inanıyor. Hedeflerine ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bu adam eski aşkı Hong Eun-bo'nun yüzünü taşıyan Hong Jang-mi ile tanıştığında karmaşık bir ilişkiye sürükleniyor demişler. Bu bayağı komikmiş yalnız. Bizim kızla da eskiden tanışıklıkları var. İlk aşkıymış hatta. Ama o 35 yaşından sonra yıllar sonra 20 yaşında olduğunu iddia eden ve bambaşka bir isimle, bambaşka bir kimlikle karşısına çıkan bir tane kız var. O da bunun ilk aşkına birebir benziyor. Yani adam öyle zannediyor ama aslında zaten gerçekten aynı kişi. Karışık ama güzel bir konuya benziyor. Unutmazsam buna da bakarım. Özellikle ben Park Shin-ye'yi severim. Bir de işin içine komedi girince genelde Park Shin-ye'nin dizileri güzel oluyor. İzlemesi keyifli oluyor. Ve bu dizinin 2026'nın ilk yarısında yayınlanması planlanıyormuş. Byung Woo-sok Netflix'te yakında yayınlanacak olan yeni bir dizide rol alacak. Aslında bu bir web romanından uyarlamaymış. Solo Leveling diye bir dizi. Gizemli kapıların ötesindeki canavarlardan gerçek dünyayı koruyanların arasındaki en düşük rütbeli olan avcı Sung Jin-woo'nun hikayesini anlatacak. Ölümden kıl payı kurtulduktan sonra olağanüstü yetenekler kazanıyor ve seviye atladıkça insanlığın beklenmedik umudu haline geliyor bu karakter. Bu dizi aynı zamanda bir animasyona da uyarlanmış ve çok büyük başarılar elde etmiş. 2025 yılında dünyanın en büyük animasyon ödüllerinden biri olan Crunchyroll ödüllerinde yılın animesi, en iyi aksiyon ve en iyi karakter gibi 9 önemli kategoride ödül almış. Wow! Demek ki ilgi çekici güzel bir hikayesi var. Yani çok aslında beni çekmedi şurada anlatılan hikaye ama ödülleri duyunca bir acaba mı demedim değil. Bakalım çıkınca göreceğiz artık. Byung Woo-sok'un seveni de çoktur. Artık yorumlara göre çok sevilirse, çok ilgi çekerse ben de izleyebilirim canım. Neden izlemeyeyim? An Bo-yeon ve Lee Joo-bin yeni bir TVN dizisinde başrol oynayacak. Spring Fever bir internet romanından uyarlanacak ve Seul'de yaşadığı duygusal çalkantıların ardından Shinsu kasabasına taşınan ve değişim öğretmeni olarak yeni bir hayata adım atan Yunbom'un hikayesini anlatacak. Başlangıçta her şeye karşı mesafeli ve soğuk olan Yunbom, Son Jae-kyu ile tanıştıktan sonra yavaş yavaş değişecek, kalbini açacakmış. An Bo-yeon çılgın hareketleriyle köyü karıştıran Son Jae-kyu rolünü canlandıracak. İri cüssesine ve sert adam görünümüne rağmen aslında beklenmedik çekiciliği olan gayet sevimli, tatlı bir karakteri canlandıracak. Lee Joo-bin de köylülerin merakını ve ilgisini çeken bir lise öğretmeni olan Yunbom rolünü üstlenecek. Bir zamanlar Seul'de sevilen popüler bir öğretmenken yaşadığı bir olay nedeniyle kalbini kapatıyor ve bu kırsal kasabaya taşınıyor. Burada da o malum An Bo-yeon'un karakteriyle tanıştıktan sonra da başka bir insana dönüşüyor. Aslında klasik klişe bir hikaye ama bilmiyorum, tabii ki hikayenin detaylarına da bağlı olarak belki sevimli bir dizide olabilir. Karakterler, başrol oyuncuları güzelmiş. Dizinin 2025 yılının ikinci yarısında vizyona girmesi planlanıyormuş. Yine geldik comeback haberlerine. NCT Wish bu yaz geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. İyi değil, 28 Temmuz'da NCT Wish'in geri dönüşleri öncesinde Ağustos ayında yeni bir şarkı yayınlayacaklarını bildirdi. Konuyla alakalı da SM Entertainment'tan bir kaynak bu haberi doğruladı. Yeni şarkı 3. mini albümlerinin ön yayın şarkısı olacak. Bu aynı zamanda Nisan ayında yayınlanan ikinci mini albümleri Pop Pop'tan bu yana yaklaşık 4 ay sonraki ilk yeni şarkıları olacakmış. NCT üyesi Haechan solo olarak geri dönmeye hazırlanıyor. 29 Temmuz'da bir medya kuruluşu NCT üyesi Haechan'ın solo olarak Eylül ayında geri dönüş yapacağını bildirdi. Bu Temmuz 2016'da NCT 127 ile çıkış yapmasının üzerinden 9 yıl geçtikten sonraki resmi olarak ilk solo çıkışı olacak. SM Entertainment'tan bir yetkili de bu haberi doğrulamış ve bu sayede Eylül ayında NCT üyesi Haechan'ın çıkış yapacağını öğrenmiş olduk. Tabii ki net bir tarih yok. Geldikçe yaklaştıkça zaten bununla ilgili haberler de düşmeye devam edecektir muhtemelen. Geçelim bir diğer habere. Stray Kids
Kids geri dönüyor. 25 Temmuz'da Stray Kids resmi bir fragman yayınladı ve yakında çıkacak olan albümlerini duyurdu. Bu yapılan duyuruya göre albümün isminin Karma olduğu ve 22 Ağustos'ta yayınlanacağı netleşti. Bu Stray Kids'in önceki mini albümü 8'ten bu yana bir yıldan uzun bir süre sonra ilk resmi yurt içi albümü olacak. Red Velvet üyesi Wendy solo olarak geri dönecek. Wendy'nin yeni ajansı 25 Temmuz'da yaptı bu açıklamayı. Wendy Eylül ayında geri dönecek. Son solo albümünün üzerinden epey zaman geçti. Bu yüzden hazırlıkları için çok çalışıyor. Desteğinizi ve ilginizi bekliyoruz dediler. Yakında yayınlanacak olan bu şarkı Wendy'nin Mart 2024'te yayınladığı ikinci mini albümü Wish You Hell'in ardından yaklaşık bir yıl 6 ay sonra yayınlayacağı ilk yeni şarkısı olacakmış. Ay grubu Ağustos ayında geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. 24 Temmuz'da grubun ajansı Ay şu anda Ağustos ayı sonunda geri dönüş yapma hedefiyle hazırlıklarını hızlandırıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Bu Şubat ayında yayınlanan 3. mini albümleri I Switch'ten bu yana yaklaşık 7 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Grup yakın bir zamanda Lollapalooza Berlin ve Lollapalooza Paris'in ana sahnelerinde performans sergiledi ve 2 yıl üst üste 3 şehirde bu etkinlikte sahne alan ilk K-pop kız grubu oldular. Bu da eşi benzeri görülmemiş bir başarıymış. Vay arkadaş, tebrik ediyoruz kendilerini. Devam ediyorum. Lee Jun-young şarkıcı olarak geri dönüyor. Oyuncu daha öncesinde Kore'de düzenlediği Sign by Jun-young adlı hayran buluşmasında hayranlarına Eylül ayında solo olarak geri döneceğine dair bazı imalarda bulunmuş. 21 Temmuz'da JTBC News'te sektör içinden kaynaklara göre Lee Jun-young'un Eylül ayında solo bir albüm çıkaracağını ve 2020'de yayınlanan son dijital single'ının ardından yaklaşık 5 yıl sonraki ilk geri dönüşünü gerçekleştireceğini bildirdi. Oyuncunun ajansı da bu haberin doğru olduğunu fakat tarihin belli olmadığını söyledi. Lee Jun-young son zamanlarda When Life Gives You Tangerines, Weak Hero Class 2 ve Pump Up the Healthy Love gibi çok sayıda hit dizideki oyunculuğu sayesinde de büyük başarılar elde etmişti. Kendini kanıtlamış bir isim oldu. Bu başarılarına bir de müzik başarıları eklemek istedi belli ki daha önceden de böyle bir single çıkarmış. Yeniden de Eylül ayı dolaylarında bir single çıkaracağını duyurmuş oldu. Ben onun şarkıcı kimliğini bilmiyordum. Bu haberler sayesinde öğrendim. Demek ki bir de öyle bir tarafı varmış. Ama şaşırmıyorum artık. Oyuncuların büyük bir çoğunluğunun sesi de güzel olduğu için her ikisini de birlikte yapabiliyorlar. Ya da şarkıcılar oyuncu olabiliyor. Bunun çok örneği var malumunuz. Geçiyorum bir diğer habere. Kiki ilk geri dönüşüne hazırlanıyor. 17 Temmuz'da Starship Entertainment'tan bir kaynak Kiki'nin Ağustos ayında geri dönüş yapmaya hazırlandığını açıkladı. Bu çaylak kız grubunun Mart ayında çıkardıkları ilk albümleri Uncut Gem'in yayınlanmasından bu yana 5 ay sonraki ilk dönüşleri olacak. Grubun dijital single'ı Dancing Alone 6 Ağustos'ta yayınlanacakmış. Buna ilk geri dönüş demelerinin sebebi zaten grubun çaylak bir grup olması ve ilk çıkışlarını daha Mart ayında yapmışlar ve comeback dediğimiz şeyi aslında ilk defa yaşıyorlar. O yüzden böyle haberde bunu vurgulamışlar. Devam edelim. Monsta X uzun zamandır beklenen grup geri dönüşünü gerçekleştiriyor. Grup bu hafta sonu Seul'de gerçekleşecek olan 10. yıl dönümü konserlerinin öncesinde 16 Temmuz'da bir basın toplantısı düzenledi. Yeni albüm çıkarma planları sorulduğunda Kiyun geri dönüşümüz için şimdiden hazırlanıyoruz. Kayıtları uzun zaman önce bitirdik. Size tam zaman dilimini söyleyemem ama şirket içinde tarih çoktan belirlendi. Geri dönüşün önemli bir kısmı çoktan hazırlandı dedi. Juhani de daha sonra dayanamamış ve en azından ayını açıklamış. Demiş ki size yeni albümümüzün çıkacağı ayı söyleyeceğim. Eylül ayında çıkıyor. Eylül ayında mümkün olan en kısa sürede yayınlanacak demişler. Monsta X de Eylül ayında geri dönüş yapacak olan gruplardan bir tanesi oldu. Devam edelim. aespa da Eylül ayında geri dönmeyi planlıyor. 14 Temmuz'da bir Kore medya kuruluşu aespa'nın Eylül ayında çıkış yapacağıyla alakalı bir haber yayınladı ve bu haberi Esen doğruladı. Bu 27 Haziran'da yayınladıkları son single albümleri Dirty Work'ten sadece 3 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Son comeback haberimiz NMIXX Ekim ayında geri dönmeyi hedefliyor. JYP Entertainment 12 Temmuz'da NMIXX'in Ekim ayında çıkış yapacağıyla alakalı çıkan haberleri doğruladı. Ajans kesin programı daha sonra açıklayacaklarını bildirdi. NMIXX'in son geri dönüşü Mart ayında gerçekleşmiş ve albüme adını veren parça Know About Me'yi yayınlamışlar ve kısa bir sürenin ardından da yeni geri dönüşlerini bu şekilde duyurmuş oldular. Nihayet comeback haberlerinin sonuna geldik ve artık marka itibarı sıralamalarıyla devam edelim. Tabii ki yine oyuncularla başlayacağım bu listeye. Sonrasında da hem K-pop grupları hem de grup üyeleriyle de bu listelere devam
devam edeceğim. Temmuz ayının oyuncu marka itibarı sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasındaki birçok diziyi, filmi, projeyi ele alarak 100 oyuncunun arasından yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada Chuyongu. Maşallah bu dönemin en popüler ismi Chuyongu oyuncular arasında. Her yerde görüyorum bu çocuğu. Çok da tatlı bu arada. Ben de birkaç dizisini izlemiş oldum son zamanlarda. 2'de Lee Jong-jae, 3'te Lee Byung-hun, 4'te Park Bo-gum, 5'te Jo Yuri, 6'da Park Bo-young, 7'de Cho Yi-hyun, 8'de Lee Jong-suk, 9'da Im Siwan, 10'da da Park Kyu-young yer almış. Geçelim K-pop gruplarının listesine. Temmuz ayının kız grupları arasındaki marka itibarı sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 13 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak kız gruplarının arasından yaptı bu listeyi. 1 numarada Blackpink, 2'de IVE, 3'te Twice, 4'te Red Velvet, 5'te Oh My Girl, 6'da Elite, 7'de Kiki, 8'de Idol, 9'da Fromis9, 10'da da Meow yer almış. Bu grubun adını çok aradılar mı acaba? Grubun adı Meow yazıyor arkadaşlar. Meow mı diyeyim? Ne diyeyim? Allah aşkına grubu tanıyan, seven birisi bana bu grubun okunuşunu alta yazarsa çok mutlu olurum. Şimdi geçelim Temmuz ayının erkek grupları arasındaki marka itibarı sıralamasına. Kore İş Araştırma Enstitüsü 12 Haziran ve 12 Temmuz tarihleri arasındaki verileri kullanarak erkek gruplarının arasından yaptı bu listeyi. 1 numarada BTS, 2'de Seventeen, 3'te Big Bang, 4'te SHINee, 5'te EXO, 6'da ENHYPEN, 7'de Super Junior, 8'de NCT, 9 ATEEZ, 10'da da Boy Next Door yer almış. Oh be ne güzel. Eski K-pop gruplarını görmek çok mutlu ediyor beni. Big Bang, SHINee, EXO, Super Junior. Son olarak bir de grup üyelerinin arasındaki marka itibar sıralamasını okuyacağım. Temmuz ayının kız grubu üyeleri arasındaki marka itibar sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 20 Haziran ve 20 Temmuz tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak 725 kız grubu üyesi arasından yaptı bu listeyi. İlk onu okuyalım hemen. 1 numarada Blackpink üyesi Rosie, 2'de IVE üyesi Jang Won-young, 3'te Blackpink'ten Jennie, 4'te IVE üyesi An Yujin, 5'te Blackpink üyesi Lisa, 6'da Blackpink üyesi Jisoo, 7'de aespa'dan Jisoo, 8'de aespa'dan Winter, 9'da Girls' Day'den Bang Mina, 10'da da ITZY üyesi Yuna yer almış ve son olarak Temmuz ayının erkek grubu üyeleri arasındaki marka itibarı sıralamasında okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 19 Haziran ve 19 Temmuz tarihleri arasındaki verileri kullanarak 755 erkek grubu üyesi arasından yaptı bu listeyi. 1 numarada BTS üyesi Jimin, 2'de BTS'ten Jin, 3'te Big Bang'ten G-Dragon, 4'te Astro'dan Cha Eun-woo, 5'te BTS'ten Jungkook, 6'da Wanna üyesi Kang Daniel, 7'de BTS üyesi V, 8'de GOT7'den Jin Young, 9'da TVXQ üyesi Yuno, 10'da da BTS'ten Suga varmış. Yuno'yu genelde bu listede pek görmeye alışık değilim ama hayır olsun. Acaba niye girdi bu listeye? Şaşırdım. Bu sayede de hem haber bülteninin hem de marka itibarı sıralamalarının sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum. Biraz gecikmeli de olsa en azından bu videoyu paylaşmak istedim. Kusuruma bakmayın lütfen. Elimde olmayan sebeplerden dolayı gecikmiş oldu. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. High puanı vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.